Son günlerin en çok konuşulan, tartışılan olayı şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili gelişmeler herkes tarafından çok merak ediliyor ve yakından izleniyor, takip ediliyor. Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili çok çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Biliyorsunuz Güllü'nün kendi kendine bir kaza sonucu oradan düştüğünü evlatları, yakınları, onu sevenlerden bazı insanlar, dostları, komşuları söylese de onların söylediklerine inanmak istemeyen çok önemli bir kesim de var toplumda ve Güllü'nün bir kaza sonucu düşmediğini, Güllü'nün itildiğini, Güllü'nün hayatına bir başkasının son verdiğini, hatta bunu evlatlarının yaptığını, yok eski menajerinin, eski asistanının yaptığını söyleyen, iddia edenler de oldu ve onların söylediklerini de toplumun önemli bir kesimi destekledi. Ancak arkadaşlar şimdiye kadar Güllü'nün bir cinayet sonucu öldürüldüğünü gösteren hiçbir resmi kanıt, hiçbir resmi belge, hiçbir resmi iz, hiçbir resmi açıklama olmaması, yapılmaması da sizi düşündürtmüyor mu? Bugün Güllü'nün vefatıyla ilgili bir başka rapor açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ön rapor açıklanmıştı. Güllü'nün vefatıyla ilgili, otopsiyle ilgili bir ön rapor açıklanmıştı. Bugün de ön rapor, Adli Tıp Kurumu'nun kati raporu açıklandı. Dostlar, bu rapora göre Güllü'nün 26 Eylül 01.30'da vefatının yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık beyin kanaması ve iç kanama sonucunda meydana geldiği belirtildi. Ölümünün yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, vücudundaki çeşitli kemik kırıkları, beyin kanaması ve organlarındaki iç kanama sonucunda ölümünün meydana geldiği belirtildi. Ve başkası itti, başkasıyla boğuşurken düştü deniliyordu. Ancak vücudunda hiç başka bir DNA profili tespit edilmedi. Vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi tespit edilmedi Güllü'nün. Rapor Yalova Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Güllü'nün kesin ölüm raporunda Güllü'nün bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini gösteren herhangi bir zehirlenme yok. Bir başkasının DNA'sı tırnak arasında ya da vücudunun herhangi bir yerinde yok. Şuna bile baktılar, bir başkasının spermi var mı diye. Vücudunda bir başkasının spermine de rastlanmadı. Dolayısıyla kesin ölüm raporunda ölüme dair, bir başkasının öldürmesine dair herhangi bir şüphe resmi raporda yer almadı. Ancak bu düşme sonucu ve vücudundaki zehirlenme sonucu ve darp cebir sonucu ne olduğunu gösteren bir rapor. Şimdi diyeceksiniz ki Güllü'nün evindeki güvenlik kameralarındaki o sesler neydi o zaman? O görüntüler incelendi mi? O görüntülerin ve o seslerin incelenmesi devam ediyor. Resmi bilirkişi heyeti tarafından teknik analizleri yapılıyor. O video kameralarındaki görüntülerin ve seslerin. O sesler ve o görüntüler de çıktığı zaman bu raporla uyuşacaksa, bu raporu destekleyecekse, adli tıp kati ölüm raporunu destekleyecek bir şekilde çıkarsa, bir de arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir bilirkişi heyeti, mühendislerden kurulu bir bilirkişi heyeti evine çıkmıştı ve o odada 3 saat süren bir inceleme yapmıştı, ölçüm yapmışlardı. Aşağıya da inip aşağıda da
Güllü'nün vücudunun düştüğü yerde de bir inceleme, ölçüm yapmışlardı. O mühendislerin de, o bilirkişinin de raporu açıklanacak ve Güllü'nün ölümünde bir başkasının dahli var mı, yok mu? Kesin olarak o zaman savcılık kendi açıklamasını, kanaatine varıp dosyayla ilgili açıklamasını yapacak. Ama şu ana kadar o kadar çok söylendi ki, o kadar çok iddia edildi ki Güllü'nün öldürülmüş olabileceği, o kadar çok dillendirildi ki arkadaşlar. Fakat şu ana kadar resmi kurumların açıkladığı resmi yazışmalarda, resmi rapor sonuçlarında Güllü'nün cinayete kurban gittiğini, gidebileceğini, gitmiş olabileceğini herhangi bir şekilde iddia eden, belirten, vurgulayan, gönderme yapan bir ipucu, hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu ana kadar böyle bir şey tespit edilmedi. Yüksekten düşmeye bağlı kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi diyor arkadaşlar. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve sonra defnedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken şarkıcının adli tıp kati raporu da çıktı. Deniliyordu ki adli tıp raporu çıksın, her şey belli olur. Ama gördüğünüz gibi adli tıp raporunda Güllü'nün ölümüyle ilgili hiçbir şüpheye yer verilmiyor. Cinsel muayenesi bile yapılıyor. Akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Alkol elbette tespit edilmişti. Daha evvel de açıklanmıştı. Yüksek miktarda 3,53 promil etanol, yani bildiğimiz tüketilen alkol tespit edilmişti ve bu alkol de kendisinin sersemlemesine, yani dengesini kaybetmesine ve camdan düşmesine sebeplerden biri olarak kayganlığın yanı sıra ileri sürülmüştü. Biyolojik incelemede sürüntüler alınıyor vücudunda, sperm hücresi görülmemiş. Buna bile bakıyorlar arkadaşlar. Resmi birinci İhtisas Kurulu'nun incelemesinde ve kanında yüksek derecede alkol, çok sayıda kol kırıklar, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama, bunlardan söz ediliyor. Bir başkasının itmesi, bir başkasının vücuduna herhangi bir şekilde müdahale ederek onu aşağı itmesi, darp ve cebir izi yok deniliyor arkadaşlar raporda. Oysa ki Güllü'nün cinayete kurban gittiğini pek çok kere konuşmuşlardı. Çeşitli kişiler bunu iddia etmişlerdi ve bu iddiaların arkasında da durmuşlardı. Ancak şu ana kadar ölümünün üzerinden Güllü 26 Eylül'de vefat etti. Bugün ayın 14'ü, 18-19 gün geçti. Güllü'nün bir cinayete gittiği, bir başka kurban gittiği, bir başkasının elinden hayatını kaybettiği şeklinde herhangi bir resmi belge, resmi bir iddia, resmi bir ipucu yok arkadaşlar. Şu ana kadar öyle bir şey bulunamadı. Ve evlatlarının iddiaları, evlatlarının ifadeleri, evlatlarının açıklamaları şu anda doğru gözüküyor arkadaşlar. Bundan sonra söylediğim gibi videolar, güvenlik kamera görüntüleri, yani evindeki ve onların sesleri inceleniyor. Onların neticesi gelecek. Ondan sonra bilirkişi evde, yüksekte, yukarıda ve aşağıda ölçüm yapan mühendislerin, bilirkişinin incelemesinin neticesi gelecek. Fakat sormak istiyorum size dostlar. Vücudunda herhangi bir cebir ve darp
izi yok deniliyor. Bu Adli Tıp Kurumu'nun raporunda. Bu raporda, otopsi raporunda vücudunda bir başkasının dokunması, itmesi, darbesi yok deniliyorsa video kamerasında nasıl bir görüntü çıkmasını bekliyorsunuz? Güvenlik kamera görüntülerinde şu anda incelenen ve daha açıklanmayan görüntülerde kim itmiş olabilir? Yok diyor. Otopsi raporunda bir itme yok diyor. Cebir yok diyor. Darp yok diyor. Vücuduna bir temas yok diyor. Elbisesinin üzerinden bile onu aşağı düşürecek gibi kuvvetli bir itme olsa bunu elbette otopsi raporunda tespit ederdi insanlar. Oradaki izden, sürüntüden, elbise de değildi üzerindeki ince bir gecelik gibi bir kıyafetti zannedersem ve aşağıda o olmadan düştüğü söyleniyor. Bir el izi, bir tırnak izi, bir yumruk izi, hiçbir şey yok vücudunda. Yani güvenlik kamerasından nasıl bir görüntü çıkması bekleniyor cinayet olduğunu iddia edenler tarafından hala. Dolayısıyla ben bir gazeteci olarak tarafsız durmak zorundayım ve hala tarafsızlığımı koruyorum. Ancak devletin kurumlarının yaptığı resmi açıklamalara dayanarak da bu videoyu çekmek istedim. Şu ana kadar Güllü'nün cinayete kurban gittiğini gösteren, mesela ne olabilirdi bu otopsi raporunda? Güllü'nün sırtında, omuzlarında morluklar tespit ettik. Birisi tarafından kendisine, vücuduna kuvvet uygulandığını gösteren. Var mı böyle bir şey? Bir insan aşağı nasıl düşer? İtme sonucu, vurma sonucu düşer. Ya birisi birisine kafa atar, ya yumruk atar, ya iter kuvvetle bastırır ve bunun da izi otopsi raporunda çıkardı arkadaşlar. Kameralardan nasıl bir görüntü çıkması, nasıl bir görüntü gelmesi bekleniyor? Nasıl bir şey bekleniyor? 6 okka yapıp kucaklayıp da mı 6 okka yapıp attılar kadıncağızı aşağı? O zaman da insanların yüzünü gözünü tırmalamaz mıydı canhavliyle? Kendi tırnaklarının arasında başkasının DNA izleri olmaz mıydı arkadaşlar? Lütfen bana söyleyin arkadaşlar. Lütfen. Yani Güllü cinayete kurban gittiyse bunun izi bir şekilde olmaz mıydı vücudunda? Zehirlendi de başı döndü düştü diyenler de vardı. Hani zehirlenme de bulunmadı. Güllü'nün işte resmi raporda söylüyor arkadaşlar. Güllü'nün vefatıyla ilgili çok çarpıcı gerçeği, onun ölümünün cinayete kurban gittiğini söyleyenler galiba kabullenecekler. Güllü'nün bir kaza sonucu vefat ettiğini, bu konudaki bulguları kabullenmek zorunda kalacaklar. Ancak şu iki raporu da bekliyoruz. Güvenlik video kayıtlarının raporunu ve oradaki ses raporunu, kameralardaki ses. Bir de 3 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı, hem odada yaptığı hem aşağıda düştüğü yerde yaptığı ölçümlerin neticesi arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum.